Midemi bulandıran kokunun kan kokusu olduğunu algılamayan beynim zonklayarak ağrırken, karanlığa alışmış gözlerimi karşı çıkmalarına aldırmadan yavaşça açtım. Göreceklerimden ve yaşayacaklarımdan çok korkuyordum. Beni nelerin beklediğini bilmiyordum ama bu korkumu yenmem gerekiyordu. Güçlü durmazsam düşmanlarımın eline büyük koz vermiş olurdum. Başımı yavaş hareket ettirip olduğum pozisyonu almaya çalıştım. Soğuk zeminde boylu boyunca uzanıyordum. Soğuk o kadar işlemişti ki benliğime artık üşümüyordum. Nefes alışverişlerim yavaş ve hırıltılıydı. Elimin acımasına rağmen aldırmadan kaldırdım ve gözümün önündeki saçlarını geriye doğru attım. Sonunda uyandın pis insan olur. Bir an o çok sevdiğin Rabbinin yanına gittin sandım. Kulaklarıma Cühen'in o iğrenç sesi ulaştığında istifra etme isteğim daha da çok arttı. Cühen, Allah elbet bir gün cezanı verecek. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hırıltılı ve kısık olmasına rağmen sesimi güçlü tutmaya çalıştım. Onun karşısında korkak ve güçsüz olamazdım. Bir an aklıma Müslüman cinler geldi. Onlara ne yapmıştı? Müslüman cinlere ne yaptın? Hemen söyle. Allah'ın cezası. Güçlü ve korkutucu bir kahkaha sesi sardı dört bir yanıma. Allah sevgisiyle dolup taşan o cinlere bir şeyin yapmasından korkuyordum. Onlara ne mi yaptım? Ah Eftelya, onu tahmin edebilirsin. Çok zor değil ama ben yine de söyleyeyim. Hepsini hiç acımadan acı çektirerek öldürdüm. Ellerimi kulaklarımı kapatıp hıçkırarak ağlamaya başladım. Gözümün önüne gelen yüzleri ve bana karşı yaptıkları iyilikler aklıma geldikçe ağlamam daha da çok şiddetleniyordu. Onu yapmış olamaz diye düşünemiyordum bile. Çünkü yapacağına adım kadar emindim. Amir ona ne yapmıştı? O neredeydi? Yoksa onu da mı öldürmüştü? Gözlerimi Joey'nin pis suratına dikip iğrenerek bakarken hızla yanıma geldi ve iğrenç eliyle boğazımı kavrayıp sıkmaya başladı. Şu lanet Müslüman cinleri ve Amir'i düşünmeyi kes. Sen çağların olacaksın. Tabii sana yaptıklarımdan sonra yaşarsan. Gözlerimin içine bakarak sırıtan Cühen ellerini boğazımdan çekti. Nerede bulunduğunu anlamadığım bıçağı ilk önce yüzümde keskince gezdirdi. Zerre korkmuyordum. Ben sadece Allah'tan korkardım. Yüzümdeki bıçağı yavaşça kollarıma doğru indirdi. İstikçe sırıtışına devam ederek ilk önce koluma, daha sonra da vücudumun çeşitli yerlerine kesikler atmaya başladı. Canımın acısını kelimelerle anlatabilir miydim? Emin değilim. Vücudum kandan görünmez hale gelirken, göremediğim cinler tarafından kollarımdan tutulup büyük kazana doğru götürülmeye başlandım. Gühen kazanın karşısına geçmiş beni bekliyordu. Gözlerimi karşıya diktiğimde onu gördüm. Amir boylu boyunca hareketsiz şekilde yerde yatıyordu ve daha kendine gelmemişti. Ben de aslında ondan farksızdım. Bayılmamak için kendimi zorluyordum. Gühen'in kahkahalarıyla başımı önüme çevirdim. Kaynar su dolu kazana bir bakış attım. Gühen'in ne yapacağını anlamıştım ve Rabbime dua etmekten başka bir şey elimden gelmiyordu. Gözlerimi kapatarak derin nefesler almaya başladım. Yaşayacağım acıya kendimi hazırlamaya çalıştım. Kollarımdan tutan cinler beni havaya kaldırdı ve suya doğru indirmeye başladılar. Kaynar su ile ilk önce ayaklarım buluştu. Bu acı öyle tarifsizdi ki anlatamazdım. Suyun sıcaklığından dolayı gözlerimden istemsiz yaşlar akıyordu. Dişlerimi öyle bir sıkıyordum ki neredeyse kırılacaklardı. Bacaklarım da suyla buluşunca acım gitgide artmaya başladı. Acıdan bayılmak üzereydim. Bu duyguya alışmam gerektiğini düşündüm. Aniden başım dışarıda kalacak şekilde bütün vücudum kaynar ve tuzlu suyun içine girince ağzımdan acı dolu bir feryat yankılandı. Artık bağırarak ağlıyordum. Acıdan ne yapacağımı bilemez haldeydim. Allah'ım yardım et ne olur. Ağzımdan sadece bu dua çıkıyordu. Bu ettiğim dua hem beni tutan göremediğim cinleri hem de güveni çok sinirlendirmişti. Cinler beni aniden kaynar su dolu kazanın içine bıraktı. Vücudum tarif edilemez bir acının esiri olmuştu. Bıçakla açılan yaralarımdan gözüken etlerim kaynar suyun etkisiyle haşlanıyordu. Acıdan bayılmak üzereydim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Cühen, İbranice olduğunu tahmin ettiğim dilde görünmeyen cinlere birkaç şey söyledikten sonra kollarımdan tutup sudan çıkarıldım ve Amir'in üzerine fırlatıldım. Her yerim haşlanmış yanıyorken Amir'in soğuk bedeni ilaç gibi geliyordu. Ellerimle Amir'in yüzünü kavrayıp uyanması için çimden Allah'a dua ediyordum. Vücudumdaki acı her saniye biraz daha katlanılmaz hale gelirken daha fazla dayanamayıp bilincimi kaybettim ve bayıldım. Sermina, kızım yapma. Bak babana söyleyeceğim artık seni. Anne, sen bana kıyamazsın ki. Mutfakta yemek yaparken yaptığım kurabiye hamuruyla oynayan kızıma laf yetiştirmeye çalışıyordum. Öyle bir kıyarım ki hemen o hamurları bırakıp oyun hamurlarıyla oynuyorsun. Ama anne, yüzümü ve omuzlarını düşüren kızıma gözlerimi devirdim. Ocakta karıştırdığım yemeği bırakıp kızımı kucakladığım gibi musluğu açarak elini yüzünü yıkadım. Havluyla kurulayıp odasına götürdüm ve oyuncaklarıyla baş başa bıraktım. Mutfağa geri dönüp kocamın en sevdiği yemeğin tadına bakıp olup olmadığına baktım ve altını kapattım. Kurabiye hamurlarına şekil verip önceden ısıttığım fırına attım.
Mutfağı toparlayıp salona geçtim. Kumandayı alıp kanalları gezerken rastladığım bir filmi izlemeye başladım. Bir anda salonun ışıkları söndü. Neler olduğunu anlamaya çalışırken boğazımda hissettiğim soğuk metalli nefesimi tuttum. Bana neden izin vermedin anneciğim? Kızım, sen ne yapıyorsun? Bana hamurla oynamam için neden izin vermedin anneciğim? Neden kızını üzdün? Ben üzülürsem sen de üzülürsün. Bunu sen söylemiştin. Beni üzdüğüne göre şimdi sıra sende. Ben daha kızımın dediklerini idrak edemeden o boğazımdaki metali iyice bastırdı ve göğsümde sıcak bir sıvı hissettim. Boğazım feci şekilde acıyordu. Nefes alamayınca gözlerim istemsizce kapandı. Elim boğazımda aniden yerimde sıçradım. Canım feci şekilde acıyordu. En son Amer'in üstündeydim. Şimdi ise soğuk zeminde yatıyordum. Eftelya, siz insanlar uyumayı ne kadar çok seviyorsunuz. Kaç zamandır Amer ile senin uyanmanı bekliyordum. Amer'in ismini duyunca yerimden kalkmaya çalıştım ama yapamadım. Başımı biraz yukarıya kaldırdığımda elleri yukarıdan bağlanıp asılmış olan ve bana garip bir şekilde bakan Amer'i gördüm. Durumu hiç de iyi değildi. Eftelya, iyi misin? Saatler sonra onun sesini duymak biraz da olsa bana iyi gelmişti. Hatta yüzümde küçük de olsa bir tebessüm oluşmuştu. Amir, ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? İyiyim Eftelya, iyi olacağım. Bu kadar sohbet yeter Eftelya. Şimdi Amir'e yapacaklarımı izleme zamanı. Gözlerim korkuyla açılırken başımı sağa sola salladım. Onun canını yakamazdı. Ben izleyemezdim, dayanamazdım. Hayır, buna izin veremem, vermem. Ona zarar veremezsin. Güven elindeki kılıcı kahkaha atarak Amir'in göğsüne saplayıp yavaşça aşağıya doğru bastırmaya başladı. Diğer cinler de Amir'in etrafına değişik taşlar yerleştirip siyah bir sıvı döküyorlardı. Bir şeyler yapmam lazımdı. Amir'i bu acıdan kurtarmalıydım. Mantıklı düşünmem gerekiyordu lakin Amir'in çığlıkları buna engel oluyordu. Zihnimi okuduklarını bildiğim için gözlerimi kapattım ve secdeye eğilir gibi eğilip aklıma geleni yapmaya başladım. Amir de azap çekecekti biliyordum ama kurtulmamızın tek yolu buydu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi bir Rabbim felak. Min şerri mahalak. Ve min şerri gazık niza ve kaf. Ve min şerri nefasatı fulukat. Ve min şerri hasmi niza haset. 3 defa Felak suresini okuduktan sonra hiç durmadan Nas suresini okumaya başladım. Juhem ve diğer cinler yanıma gelmek isteseler de gelemiyorlardı. İçimden gelen bir güç ile okumaya devam ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi bir Rabbim felak. Min şerri mahalak. Ve min şerri gazık niza ve kaf. Ve min şerri nefasatı fulukat. Ve min şerri hasmi niza haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasan nas. Ellezi vesvesu sudurun nas, minel cinneti ven nas. Vücuduma gelen sıcaklıkla başımı kaldırıp Amir'e doğru baktığımda ateşten bir çemberin içinde yandığını gördüm. Ruhem ve cinleri ise çoktan bizi kaderimize terk etmişlerdi. Ben de hiç bırakmadan gözyaşlarım eşliğinde Ayet-el Kürsü duasını okumaya başladım. Bir yandan da Amir'i nasıl kurtaracağımı düşünüyordum. Okuduğum dualardan sonra içimden gelen bir güç ile zor da olsa ayağa kalktım. Amir gözleri kapalı asılı halde duruyordu. Ne yapacağımı bilemez haldeyken başaramamanın vermiş olduğu yenilgiyle dizlerimle yere çöküp ağlamaya başladım. Kurtaramamıştım, yapamamıştım işte. Amir gözümün önünde cayır cayır yanıyordu. Yüreğimde onunla birlikte alevlerin arasında kavruluyordu. Ellerimle yüzümü yıkayan, yaşlarımı silerken aniden boğazımda hissettiğim metal ile rüyamda yaşadıklarım aklıma gelmişti. Şu an aynısını yaşıyordum. Anneciğim, neden babamı öldürdün? Duyduğum ses ile gözlerim dehşetle açıldı. Ses rüyamdaki kızımın sesiydi. Bu nasıl olurdu? Üstelik Amir'e babam demişti. Sermina? Evet anneciğim benim. Neden babamın ölmesine izin verdin? Neden ağlıyorsun? Yoksa babamı çok mu özledin? Onun yanına mı gitmek istiyorsun? Sermina'nın gitgide korkunçlaşan ve yükselen sesi iliklerime kadar işliyordu. Boğazımdaki metal iyice bastırmaya başladığında olacakları anlamıştım. Kelimeye şehadet getirirken boğazım hızla kesildi ve kanlar her yerime musluktan akan su gibi akmaya başladı. Sonrası ise ölümdü. Huzurdu. Rabbime kavuşmanın verdiği mutluluktu. Eftelya'dan. Hani bazı anlar olur, her şey bitti sanırsınız, kendinizi ölümün kollarına atarsınız ama bir bakmışsınız her şey yeni başlamış. İşte ben de tam o duygunun içinde bata çıka doğruyu bulmaya çalışıyordum. Rabbim yeniden bir şans vermişti. Bu yaşadıklarım çoğu zaman rüya ile gerçeklik arasında bir çizgide yürütüyordu beni. Midemi bulandıran hastane kokusunu her içime çekişimde canım biraz daha yanıyordu. İçinde bulunduğum karanlık beni haftalar öncesinden prangalarla kendisine bağlayarak esir almıştı. Kulağıma dolan o makinenin tek düze, ritmik sesi hayatta olduğumun belirtisiydi. Ölmemiştim ama yaşamak istediğim de söylenemezdi. Sağ elimin üzerinde hissettiğim sıcaklıkla içim ansızın ürperdi. Bu sıcaklık da çok tanıdıktı. Eftelya, uyan artık. Bak, burada seni bekliyorum. Bu ses Anıl'a aitti. Ve o belki de kalbim tarafından en çok haksızlığa uğrayan kişiydi.
Amir için kendimi tehlikeye atıp gözyaşı dökerken aklıma bile gelmemesi beni vicdanen kahrediyordu. Yapamadım. Nedensizce kendimi Amir'de buldum. Bana her baktığımda kendimi evdeymiş gibi hissettim. Tıpkı sende hissettiğim gibi. Amir'i ne ara bu kadar sahiplendim ve ne ara kalbim senden bu kadar uzağa gitti bilmiyorum. Peki ben uyandığımda yüzüne nasıl bakacağım? Vicdan azabının sesi ulaşır mı kulaklarına? Ve duysan söylediklerini yine de sever miydin beni? Artık uyanmalısın uyuyan güzel. Prensin geldi ve seninle mutlu bir ömür geçirmek için uyanmanı bekliyor. Her durumda yine Anıl beni biraz da olsa mutlu etmeyi başarmıştı işte. Ki biz onunla bir ömür mutlu olacak mıydık? Bu hikayede de bir terslik var. Uyanmam için şimdi benim seni öpmem gerekiyor değil mi? Hissettiğim sıcak nefesi yüzümde bahar melteminde bir etki bırakırken alnıma değen içten ve özlem dolu bir öpücükle vücudum kas katı kesildi. O ana kadar kıpırdamamakta ısrar eden göz kapaklarım Anıl'ın bir öpüşüyle kendi rızasıyla yavaşça açılmaya başladı. Gözlerimi oldukça rahatsız eden beyaz ışık yerini bulanık görüntülere bıraktığımda Anıl tuttuğu elimi öperek heyecanlı bir halde doktoru çağırmak üzere odadan ayrıldı. Eftelya Hanım, biraz daha iyi misiniz? Dikişte olduğu için acıyan boğazıma aldırmamaya çalışarak doktorun sorusunu cevapladım. Çok yorgun hissediyorum. Bana ne oldu doktor bey? Doktor gözlerimin içine dehşetle bakıp anlatıp anlatmamakta kararsız kalırken ısrarcı bakışlarımla onu ikna etmiş olmalıyım ki tereddüt ederek anlatmaya başladı. Ben de annenizin anlattığı kadarını biliyorum. Anneniz ve arkadaşınız sizden 4 gün boyunca haber alamamış. Evinize geldiklerinde salonunuz darmadağın haldeymiş. Yerlerde kan izleri varmış. Polisi aramışlar ve gelen ekipler mahallenizde geniş çaplı bir araştırma yapmaya başlamış. Bir gün sonra sizi 3 sokak aşağıda boş arazide yıkık dökük bir evin banyosunda küvette çıplak halde kanlar içinde bulmuşlar. Geldiğinizde yaşam fonksiyonlarınız çok zayıftı. Hatta 2 hafta komada kaldınız. Yaklaşık 3 haftadır uyutuluyorsunuz. Bu sırada yanaklarınız ve kesikleriniz biraz daha iyileşme aşamasına geçti. Sizi yaşatmak için çok uğraştık. Tahminimde yanılmamıştım. Belki de kabustur dediğim her şeyi gerçekten yaşamıştım. Eğer ben bu haldeysem Amir'e ne olmuştu? Benden daha kötü durumdaydı. Ya onu kurtaramadıysam, ya öldüyse bu vicdan azabıyla yaşayabilir miydim? Doktor endişeli gözlerini bana dikmişken başımı tamam anlamında salladım ve gözlerimi kapattım. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Sadece Amir'in iyi olduğunu bilmek istiyordum. Duyduğum kapı sesiyle derin bir nefes alıp verdim. Gözlerimden yanaklarıma dökülen her damla yaş Amir için akıyordu. Kalbim bundan bin pişmanken ben Amir'i düşünmekten kendimi alamıyordum. Gözlerim ilacın etkisiyle kapanırken rüyamda bile olsa Amir'i görmek tek dileğim olmuştu. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk kır çiçekleri ve bedenimi ısıtan bir güneş. Üstümde bembeyaz bir elbise, saçlarımdan minicik papatyalar sarkıyor. Eftelya, buradayım. Duyduğum sesle aniden arkama dönüyorum. Gördüklerimden korkmalı mıyım? Yoksa mutlu mu olmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Benim olduğum yer ne kadar cenneti andırıyorsa, karşımdaki manzarada cehennemin ta kendisini yansıtıyor. Ve orada görmeyi en çok istediğim kişi var. Amin. Sessizce beni izlerken bakışlarındaki tanıklık tüylerimin ürpermesine neden oluyor. Yanına gitmek için birkaç adım atma cesaretinde bulunsam da, o da attığım adım kadar benden uzaklaşıyor. Neden bunu yapıyor bilmiyorum. Titreyen dudaklarımla ismini söyleme tenezzülünde bulunduğumda gözlerini kapatıyor ve 2 damla yaşın gözlerinden aktığını görüyorum. İçim acıyor, kalbim ise isyan ediyor. Eftelya, benim için bu kadar üzülme. Ben iyiyim ama bir süre benden uzak kalmalısın. Sana zarar veriyorum. Bir gün benim olacaksın. İşte o gün bir daha ayrılmayacağız. Şimdilik hoşça kal diyerek cehennemine doğru gitmeye başlıyor. Adım atmak, onu durdurmak istesem de yapamıyorum. Birileri sanki beni tutuyor, gitmeme izin vermiyor. Ağlayarak dizlerimin acımasını aldırmadan yere çöküyorum. Dizlerime batan çimenleri yolarak adını haykırıyorum. Gidişi canımı neden bu kadar acıtıyor? Neden benden uzakta kalmak zorunda? Bir dost, bir arkadaş, belki de daha fazlası olmuşken, şimdi neden ansızın gidiyor? Dudaklarımdan tek bir kelime çıkıyor artık. Dönmeyeceğini bile bile adına haykırıyorum. Amir. Nefes nefese kanter içinde Amir'in ismini sayıklayarak uyandım. Annem tedirgin bir halde yanıma gelip yüzümün açıkta kalan yerlerindeki telleri silmeye başladı. Tek bir söz bile etmiyordu. Anne, neden konuşmuyorsun? Annem sorduğum soruyla gözlerini benden kaçırdı ve anladım ki beni ilgilendiren çok önemli bir şey olmuştu. Annem ben soru sorduğumda gözlerini kaçırıyorsa bu bana söyleyemediği bir şey var demekti. Sargılı ellerimle pamuk ellerini tuttum ve gözlerinin içine bakmasını sağladım. Anne, ne olduysa söyler misin? Annem ellerimi öpüp yüzüne yasladı. Biraz şaşkın bir hali vardı. Bu da beni çok meraklandırıyordu. Derin bir nefes alıp gözlerini gözlerimden kaçırdı ve konuşmaya başladı. Kızım,
Ben senin başında bekliyordum. Birden ağlayıp Amir Amir diye bağırmaya, çığlık atmaya başladın. İçeriye doktorlarla birlikte Anıl da girdi. Onu gördüğün zaman üzerine atladın ve ondan ayrılmak istediğini, artık Amir'i sevdiğini söyledin. Dehşete düşmüş gibiydin. Ben sadece uyuyordum. Bunları ne ara ve nasıl yapabilmiştim? Anne ben sadece uyuyordum. Yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki sonra ne oldu? Anıl, titreyen dudaklarımın izin verdiğince cevabından korktuğum o soruyu sormaya başladım. Kızım, Anıl ilk önce seni yatağına yatırdı. Daha sonra alnından defalarca öpüp kokunu içine çekti ve ağlayarak bana dönüp gitmesi gerektiğini söyledi ve gitti. Nereye gittiğini inan bilmiyorum. Annemin anlattıklarından sonra bir daha ağzımı açamadım. Yüzüm yoktu konuşmaya. Annemin odamdan çıkmasını istedim. Gecenin kasveti çökmüştü odamın kuytu yerlerine. Ay aydınlatmak istese de nafileydi. Aydın zifiri karanlıklarda kaybolmuştu bir kere. İki veda. Ansızın gittikleri hayatımda acımasızca çıkıp gittiler. Bir veda bile etmediler. Birinin öpüşü sıcacıktı, birinin gözleri. Lakin ikisinin de vedası buzdu. Yakıyordu bir çare yüreğimi. Gözyaşlarım bir ırmak gibi akıyordu. Dolmuyordu kalbimdeki okyanus. Dua etsem bir daha karşıma çıkarır mıydı ikisini de Rabbim? Son bir vedayı nasip eder miydi? Sarılarak ağlıyorum ya şimdi. Aslında kalbimin depreminin yankısıydı. Saat akşamın 10'u olmuş, kalbim dinlenmeye çekilmişti. Benden habersizce birini sevmiş, diğerine bağlanmıştı. Aklım bu işten hiçbir şey anlamamıştı. Gözlerim kapanırken odamın kapısının açılma sesiyle başımı heyecanla o tarafa çevirdim. Anıl'ı beklerken yüreğim, Çağlar'ı görmem ile bir sinir dalgası kaplamıştı her yerimi. Kapıyı sessizce kilitledi. Çağlar attığı adımlarla yanıma geldi. Yüzünde pis bir sırıtış vardı. Sanki bazı şeylerin intikamını almış da sonucunu izliyordu. Ne arıyorsun burada? Git çabuk. Bu bağırışıma çarpık bir gülüşle karşılık verdi. O iğrendiğim elini yanağıma değdirdiğinde şu an bu durumda olduğum için kendimden nefret ettim. Senin gibi güzel bir kıza bu kelimeler hiç yakışıyor mu Eftelya? Çık o pis elini yanağımdan. Yüzümü buruşturup söylediğim bu sözle kahkaha attı ve çenemi sertçe tutarak o iğrendiğim yüzüne bakmamı sağladı. Gözlerimi gözlerinden kaçırsam da o iğrenç sesini duymamı engelleyemedim. Gözlerin şiş ve kıpkırmızı. Anladığım kadarıyla Anıl'ın da Amir'in de vedası biraz fazla koymuş sana. Şimdi küçük hanım sana bir teklifim var. Beni iyi dinle. Bu hastaneden çıkıp iyileştiğin gün benimle bir gece geçireceksin. O gecenin sabahında sana her şeyi anlatacağım. Hayatına bir anda giren Amir ve Anıl'ın neden bir anda çıktığını ve bilmediğin bir şok gerçeği ne dersin? Bence çok güzel teklif her açıdan. Duyduğum kelimeler zihnimde yankılanırken aklım ve duygularım amansız savaşın arasında kalmıştım. İkisine neler oldu? Neden beni bırakıp gittiler? Çağlar Amir'i nereden biliyor? Bu soruların cevaplarını çok merak ediyordum fakat yapamazdım. Böyle bir iğrençliği ne bedenim ne de ruhum kaldırabilirdi. Sabaha ederdim elbet ama sonrasında nefes alır mıydım? Bu da bir bilinmezdi. Şu an tek bir denklem sorusunu çözüyor gibiydim. Cevabı bulamadıkça debeleniyor, debelendikçe batıyordum. Lakin bir şeye hiç ihtimal vermiyordum. Ya sorunun ta kendisi yanlışsa? 3 ay sonra. Eftelya'dan. Hastaneden çıkalı, Amir ve Anıl'ı görmeyeli tam tamına 3 ay geçmişti. Bu 3 ay içerisinde aklımı tek dağıtan şeyi yapmış, okula gidip deli gibi derslere asılmıştım. Aksen'in de ailesinden kendim bizzat izin almıştım. Ve bu süre zarfında Aksen benimle birlikte yaşamıştı. Zaten mezun olur olmaz annem bir evrivaki yaparak tüm eşyalarımı benden habersiz toplamış ve evine taşımıştı. Yani artık eski evime temelde dönüş yapmıştım. Annem beni bu 3 ay zarfında psikologlara götürmüş ve görüşmelerimden bir sonuç elde edilememişti. Aksen ile gizli olmak şartıyla 2 defa İbrahim Hoca'ya gitmiştik. Kendimi biraz daha iyi hissetmeye başlamıştım. En azından eskisi kadar kabus görmüyor, olaylar yaşamıyordum. Annem bu konuda beni çok sıkıştırmıştı. Bu başıma gelen olayların nedenini sorup durmuştu. Ona kısaca uzun süredir kabuslar gördüğümü, gündüzleri uykusuz kaldığım için dikkatimin dağıldığını ve başıma bu kazaların geldiğini söylemiştim. En son yaşadığım olayı anlatmak için ise resmen bir senaryo kurmuştum. Anneme kapıya kuryenin geldiğini, bana gelen paketi alırken gazlı bezle beni bayılttığını, sonrasını ise hatırlamadığımı söyledim. Aksen ise babasının yanında çalışmaya başladığı için yanıma çok fazla gelmese de her zaman telefonuyla görüşüyordu. Benim için çok çabalıyordu. Yüzümü birazcık da olsa güldürmek için türlü şebeklikler yapsa da nafileydi. Kalbim ve aklım 2 parçaya bölünmüştü. Hasret yüreğime yuva kurmuşken gülmem mümkün müydü? Yatağımda sağ tarafıma dönmem ile penceremdeki yansımamı gördüm. Bir gördüğüm kız gerçekten ben miydim? Gözlerim ağlamaktan şişmiş ve kızarmıştı. Saçlarım günlerdir taramadığım için karmakarışıktı.
tıpkı içim gibi. Bakışlarım ise sanki bir yabancıya aitti. Aklımda ise iki soru kolu geziyordu. Amir ve Anıl neden beni bırakıp gitmişti? Ve ikisini son bir defa da olsa görmemin bir yolu var mıydı? Aklıma gelen bir fikirle komodindeki telefonumu aldım ve haftalardır kapalı olan Anıl'ın numarasını belki açık bulurum umuduyla bir kez daha aradım. Ama sonuç yine aynıydı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sıkıntılı bir nefes vererek yerimde doğruldum ve galeriyi açarak ikimizin fotoğraflarına bakmaya başladım. Hepsinde ayrı bir mutluluk sergiliyorduk. Bakışlarımız gün geçtikçe anlamlaşmış, sevgimiz çoğalmıştı. Biz Anıl ile birbirimizi tamamlıyorduk. Onu çok seviyordum. Lakin Amir'i de aklımdan bir türlü çıkaramıyordum. Buruk bir gülümsemeyle fotoğrafları gezmeye devam ederken Anıl, ben ve Çağlar'ın olduğu bir fotoğraf karşıma çıkmış, Çağlar ile olan son görüşmemiz aklıma gelmesine neden olmuştu. O günü ölsem unutamazdım. Hastaneden çıkalı 2 hafta olmuştu. Annem yemeğimi yedirip ilaçlarımı içirdikten sonra uyumam için beni odamda yalnız bırakmıştı. Gözlerim uyumam için yalvarsa da uyumak istemiyordum. Sıkıntıyla elime aldığım romanı okumaya başladığım sırada kapım 2 defa çalındı. Kimin geldiğini merak edip kafamı romandan kaldırdığımda onu gördüm. Çağlar kapıyı kapatıp diyerek hiçbir gülüş ve arsız bakışlarıyla bana doğru geliyordu. Korkmam gerekiyor muydu? Bilmiyorum, lakin bildiğim tek şey teklifini kabul etmeyecek oluşumdu. Eninde sonunda bir şekilde gerçekleri öğrenebilirdim ama masumiyetimi, her şeyimi bu pisliğe verirsem elimde hiçbir şey kalmaz ve bu oyunu kaybederdim. Eftelya, iyice düşündün mü? Gerçekleri öğrenmek istiyor musun? O pis sesi kulaklarıma dolunca içimden keşke duymasaydım diye söylenmeye başladım. Bir ses bir insana bu kadar ızdırap verebilir miydi? Midesini bulandırır mıydı? Oluyordu işte. Bu kişi Çağlar ise çok da güzel oluyordu. Hayır, ne sana ne de yalanlarına tahammülüm var Çağlar. Git buradan hemen. Gerçekleri duymayı da seni de istemiyorum. Söylediklerimle gülümsemesi bıçak gibi kesen Çağlar, yüzünde ciddi bir ifadeyle yanıma başucuma geldi. Gözlerime baktığımda reddedilmenin vermiş olduğu siniri ben bile görebiliyordum. Sanki biraz sonra beni yastıkla boğacak gibiydi. Demek beni ve gerçekleri istemiyorsun, öyle mi? Korkmadığımı ispatlarcasına gözlerinin içine baktım ve bastırarak evet istemiyorum dedim. Gözlerim yumruk olmuş, ellerine kaydığımda biraz sonra burada küçük bir kıyametin kopacağına emindim. Peki öyle olsun, sen nasıl istersen. Duyduklarımla şaşkın bir ifadeyle Çağlar'a baktım. Ben ısrar edeceğini düşünürken onun bu dediği çok garipti. Bana öyle bakma Eftelya. İstemiyorsan zorla sana sahip olacak değilim. Nasıl evleneceğiz ve karım olduğunda ikimiz de rızasıyla olacak. Hastaydı bu adam. Yemin ederim ki bu kafayı benimle bozmuştu. Ben ne şimdi ne de başka bir zaman onun karısı olmayacaktım. Neden bunu anlamak istemiyordu? Bana bak Çağlar, ben ne şimdi ne de başka bir zamanda senin karın olmayacağım. Bunu şu kıt aklına soksan iyi olur. Çağlar çarpık bir gülümsemeyle yüzünü yüzüme yanaştırdı ve nefesini yüzüme vererek konuşmaya başladı. Asıl sen şunu anlamıyorsun. Seni gerçekten seven tek kişi var, o da benim. Bak etrafına, ne Amir burada ne de Anıl. Şu anda yanında sadece ben varım. Seni gerçekten seven de benim. Çok yakında hayırlı bir iş için tekrar görüşeceğiz Eftelya. Şimdilik hoşça kal. Bu sözleriyle beni deli edip arkasına döndü. O adamın kapısının kilidini açarak ıslık çalarak odamdan çıktı. Anımsadıklarımla sinirden kudurmak üzereydim. Evet, bu zamana kadar ne bir kez aramıştı ne de mesaj atmıştı. Aklınca bana oynuyordu, lakin ben bunları yemeyecek kadar akıllı bir kızdım. Telefonumun ekranının kırarcasına dokunarak fotoğrafları galerimden sildim. Derin bir nefes alıp arkama yaslandım. Birkaç gündür düşündüğüm şeyi yapmanın vakti belki de gelmişti. Telefonumun tarayıcısını açıp gerekli araştırmaları yapmaya başladım. Eğer yaşıyorsa Amir'i artık görmem lazımdı. Vicdan azabım beni öldürecekti. Ancak tüm bunlardan önce cin çağırma işine girmeden içten bir şekilde dilediğiniz ve niyetinizi oluşturmanız, öncelikli olarak da buna inanmanız gerekmekteydi. İnançsız bir şekilde gerçekleşecek olan cin çağırma yöntemi başarıya kavuşmayacağı gibi bir takım sıkıntıları da peşinden getirecektir. Öncelikli olarak şunu da bilmenizde yarar vardır ki bu işlem oldukça tehlikeli ve cinlerin size musallat olma ihtimalini de peşinden getirmektedir. Bu tarz istekleri göz önüne alarak ve kendinizden emin olup her türlü soruna katlanacak cin çağırma işlemi yapmanız gerekmektedir. Cin duası okuyarak bilinen birden fazla sure, dua, tılsımlı sözcük vardır. Bunların komplike ve doğru yöntemiyle adetleri kaçırılmadan ciddiye alınarak okunması gerekmektedir. Sulu ve ciddiyetsiz bir ortamda okunacak olan cin duası sıkıntı çıkartabilir. Cin çağırmak için aşağıdaki dua ve yöntemleri birebir eksiksiz olarak uygulayabilirsiniz.
Yöntem. Karanlık temiz bir ortam bulduktan sonra olaya inanarak diz çöküp 3 defa özü besmele çekerek başlayın. Daha sonra tam 7 kez Allah'ın rahmeti üzerine niyetim kabul olsun deyin. Sonrasında cinlere çağrı mahiyetinde ve 3 kez ey Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler. Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin cümlesini tekrar edin. Daha sonra ayağa kalkıp yönünüzü kıbleye dönerek 7 kez durmadan Cin suresini okuyun. Sola dönerek 3 kez ismini rahmeti hüslat dedikten sonra son olarak Allahü la havle lasmavatilazin deyin. Bu işlemlerin ardından bir cinin selamını duymaya hazır olabilirsiniz. Selamını aldıktan sonra istediğinizi sorabilirsiniz. Bu esnada temiz kıyafetli ve abdestli olmayı da unutmamanız gerekmektedir. 7 kez Cin suresini okumalısınız. Daha sonra cinin tekrar yerine dönmesi için de herkesin bilmediği ve usta büyücülerin bildiği Cin suresinin diğer bölümünde okumanız gerekmektedir. Okuduklarımdan sonra kararlılıkla yatağımdan yavaşça kalktım. Banyoya ilerleyerek üzerimdekileri çıkardım ve gusül abdesti almaya başladım. Daha önce yaşadığım olaylardan sonra artık banyoda çok uzun süre kalamıyordum. Bu yüzden abdestimi alır almaz üzerime giyindim ve banyodan çıktım. Odama geri döndüğümde telefonumu yanıma aldım ve başörtümü örttüm. Önüme birkaç tane mum koyup yaktım ve talimatları baştan başlayarak yerine getirmeye başladım. Duaları oldukça talimatları yerine getirdikçe içim sıkılıyordu. Bir yanım vazgeçmemi söylerken diğer yanım yapmam için diretiyordu. Gözlerim kapalı bir halde Cin suresini son defa okuyup beklemeye başladım. Hissediyordum. Onlardan birisi şu anda çok yakınımdaydı. Bu cinin amir olması için dua etmeye başladım. Onu tahminimden daha da çok özlemiştim. İçim bir tuhaf olmuşken duyduğum İbranice fısıltı ile kalbimin atışı hızlanmıştı. Evet, sonunda başarmıştım. Artık gerçekleri öğrenebilirdim. Allah'ın selamı üzerine olsun Eftelya. Ben Müslüman cin kabilesinden Can. Beni neden çağırdın? Ne sormam gerektiğini biliyordum lakin bir türlü konuşamıyordum. Sanki bir şey beni engelliyordu. Birkaç defa derin nefes aldım ve kendimi zorlayarak konuşmaya başladım. Allah'ın selamı üzerine olsun. Senden tek bir şey istiyorum. Bana gerçekleri anlat. Başımdan geçen bunca şeyin nedenini, Amir ve Anıl'a ne olduğunu hepsini öğrenmek istiyorum. Kısa bir sessizlik oluştu aramızda. Ben Can gitti sanırken elimin üzerinde hissettiğim sıcaklıkla gözlerimi aniden açtım ve acıyla elimi çekerek üflemeye başladım. Can mumdaki alevi elime tutmuştu. Gerçekler işte böyle yakacak canını. Buna hazır mısın? Dayanabilecek misin? Sabırsızca başımı evet anlamında salladım. Gerçeği artık öğrenecektim. Çağlar'ın benden sakladığı neyse artık gün yüzüne çıkacaktı. Karşımdaki kısa boylu lakin hiç de korkunç gözükmeyen cin tam ağzını açıp konuşacağı sırada boynumda hissettiğim acı ve baskıyla midem bulanmaya başladı. Yavaşça bilincimi yitirirken en son gördüğüm zümrüt yeşil bir çift gözdü.